Merhaba, Ahmet Metin kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli hem işverenleri hem de kendi işini kurmuş, hani 4B'li dediğimiz girişimcileri çok yakından ilgilendiren süper faydalı bir konumuz var. Evet, bu bir YouTube videosu ve bugünkü konumuz SGK'nın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu istihdam teşvikleri, destekler ve indirimler. Bayağı bir şey var aslında. Evet, oldukça fazla seçenek var. Eğer bir işverenseniz, belki yeni personel almayı düşünüyorsunuz ya da işte kendi işinizi yapıyorsunuz ve SGK primlerimi nasıl daha aza indirebilirim diye merak ediyorsanız, valla doğru yerdesiniz. Bu video tam size göre. Kesinlikle. Bu videoda SGK'nın sağladığı güncel prim teşvikleri, destekler, indirimler ne varsa hani bilmeniz gereken temel noktaları adım adım anlatacağız. Amacımız ne? Videonun sonunda ya hangi destek benim için daha iyi, hangisi daha avantajlı bu konuda kafanızda net bir fikir oluşması. Aynen öyle. Hazırsanız lafı çok uzatmayalım o zaman videoyu şimdiden beğenirseniz ve tabii kanalımız Ahmet Metin'e abone olursanız çok seviniriz. Hadi başlayalım. K teşvikleri dünyasına şöyle bir dalalım bakalım. Dalalım bakalım. Neden bu kadar çok teşvik sunuyor? Yani amaç ne burada? Aslında amaç oldukça net ve önemli. Kayıtlı istihdamı artırmak, yani sigortalı çalışmayı teşvik etmek, bir de özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi hani iş gücüne katılımda biraz daha desteğe ihtiyacı olabilen grupları desteklemek. Tabii bir de yatırımları özendirmek var işin içinde. Anladım. Şu anda kaç tane var dedik? Bayağı vardı galiba. Şu an aktif olarak 15 civarında farklı teşvik, destek ve indirim uygulaması mevcut. Biz tabii bugün hepsine değinemeyiz ama en sık karşılaşılanlara, en popüler olanlara odaklanalım diyorum. Harika olur. O zaman şöyle gruplayabilir miyiz? Yani işverenlere yönelik olanlar ve kendi işini yapanlara yönelik olanlar gibi. Çok doğru. Genel olarak iki ana grup var diyebiliriz. Birincisi, hani bir işverene bağlı çalışanlar, yani 5510 sayılı kanundaki 4A sigortalıları için işverenlere sunulan teşvikler. İkincisi de 4B kapsamındakiler, yani kendi hesabına çalışanlar, işte esnaf, sanatkarlar, serbest meslek erbabı gibi. Onlara yönelik de destekler var. Tamamdır. O zaman en yaygın olanlardan biriyle işverenleri ilgilendirenle başlayalım. Şu meşhur ismi biraz uzun olan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinden indirim. Nedir bu tam olarak? Evet, ismi biraz resmi ama aslında çok temel ve yaygın bir indirim bu. Şöyle ki, özel sektör işverenlerinin ödemesi gereken sigorta priminin işveren hissesinde bir indirim sağlıyor. Normal koşullarda işveren hissesinin 4 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 4 puan. Evet, 4 puan. Ama burada çok kritik bir detay var. Eğer iş yeriniz imalat sektöründe faaliyet gösteriyorsa, ki bu çok önemli, bu indirim oranı 2026 yılı sonuna kadar 5 puan olarak uygulanıyor. İmalata ekstra bir puan daha. Bu ciddi fark yaratır. Kesinlikle. Özellikle üretim maliyetleri açısından önemli bir avantaj bu. Peki bu indirimden yararlanmak için ne yapmak lazım? Şartları neler? Şartlar aslında SGK ile düzenli çalışmanın temel kuralları. Birincisi, aylık prim bildirgelerini, yeni adıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermek gerekiyor. İkincisi, primleri zamanında ödemek. Üçüncüsü, SGK'ya vadesi geçmiş borcun olmaması lazım. Varsa da yapılandırılmış ve düzenli ödeniyor olmalı. Tamam, bunlar genel kurallar zaten. Aynen. Ve belki de en önemlisi, altını çizerek söylüyorum, kayıt dışı işçi çalıştırmamak veya sahte sigortalı bildirmemek. Anladım. Çok dikkatli olmak lazım. Peki bu genel bir indirimdi. Gelelim biraz da kendi işini kuran gençlere. Genç girişimci teşviki. Bu da çok konuşuluyor. Nedir bu? Evet, bu gerçekten gençler için müthiş bir destek. Şöyle, 18 yaşını doldurmuş ama 29 yaşına doldurmamış olacak. 18-29 yaş arası yani. Aynen. Ve 1 Haziran 2018'den sonra ilk defa kendi adına 4B kapsamında yani Bağkurlu olarak iş yeri açan gerçek kişiler faydalanabiliyor. Destek ne peki? Faaliyete başladıkları aydan itibaren tam 1 yıl boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan Bağkur primlerini hiç ödemiyorlar. Bu primi Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.
Bir yıl sıfır prim. Harika. Peki şirket kurdularsa? Adi ortaklık falan? Güzel soru. Eğer adi ortaklık veya şahıs şirketi varsa, ortaklardan sadece en genci bu teşvikten yararlanabiliyor. Yani her ortak için ayrı ayrı değil. Anladım. Sadece bir kişi. O da en genci. Mantıklı. Gelelim yine güncel ve herkesin merak ettiği bir konuya. Asgari ücret desteği. 2025'te durum ne? Var mı yok mu? Var. Müjdeyi verelim, 2025 yılı için de asgari ücret desteği devam ediyor. Ocak'tan Aralık 2025 sonuna kadar geçerli olacak. Süper haber. Peki ne kadar destek? Şartları sağlayan işverenlere bildirdikleri her sigortalı için prim ödeme gün sayısı başına günlük 33 lira 33 kuruş destek verilecek. Günlük 33,33 TL. Aylık ne yapar bu? Bu da aylık tam çalışan bir sigortalı için 1000 TL'ye kadar destek demek oluyor. İşverenin SGK'ya ödeyeceği primden bu tutar düşülecek. Kaynakta işsizlik sigortası fonu. Peki kimler yararlanabiliyor? Bir sınırı falan var mı? 2024'teki duruma göre bazı kriterler var, evet. İşte sigortalı sayısı, ortalama ücret seviyesi gibi. Ama önemli bir detay, 2025 yılı içinde ilk defa tescil edilen, yani yeni açılan iş yerleri için hiçbir sınırlama yok. Yani yeni açılan bir iş yeri tüm sigortalıları için, onların ücretine bakılmaksızın bu 1000 TL'lik destekten yararlanabilecek. Bu da yeni girişimciler için ek bir motivasyon kaynağı olmuş. Kesinlikle. Tabii burada da yine o temel şartlar geçerli. Primleri zamanında öde, borcun olmasın, kayıt dışı işçi çalıştırma, bunlar hep var. Anlaşıldı. Bu arada Ahmet Metin kanalımızda bu tür güncel SGK konularını, mevzuat değişikliklerini düzenli olarak ele alıyoruz. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Peki başka neler var? Şöyle kısaca bahsedebileceğimiz, çok kullanılan başka teşvikler? Var tabii, olmaz mı? Mesela yine çok yaygın olan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik. Kanun numarasıyla 44-47 geçici 10. madde teşviki diye bilinir. Bu nedir? Burada da belirli şartları taşıyan gençleri, kadınları ya da mesleki yeterlilik belgesi gibi belgelere sahip kişileri işe alırsanız, sigorta primi işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Süresi de duruma göre değişiyor. 6 aydan başlıyor, 54 aya kadar çıkabiliyor. 54 ay, neredeyse 5 yıl. İnanılmaz. Evet, çok ciddi bir destek bu da. Başka? Bunların dışında işte bölgesel yatırımlara özel indirimler, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri için destekler, kültür yatırımları, hatta sosyal yardım alan kişileri işe alanlara yönelik bile özel teşvikler var. Yelpaze çok geniş yani. Gerçekten öyle. Seçenek bol. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi sıra sizde. Bu anlattıklarımızla ilgili acaba benim durumum ne olacak? Şu teşvik bana uyar mı? Gibi sorularınız varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen çekinmeyin. Aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Biz de elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışırız. Ya da belki bir sonraki videomuzda sizin sorularınızdan yola çıkarak yeni bir konu belirleriz. Ne dersiniz? Harika olur. Etkileşim önemli. Ki bu videoyu faydalı bulduysanız bize destek olmak için lütfen beğen butonuna tıklayın. Yorumlarınızı bekliyoruz dedik. Ve tabii bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için videoyu paylaşırsanız ve Ahmet Metin kanalımıza abone değilseniz abone olursanız harika olur. Desteğiniz önemli. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda